Bahçada yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nanay canım, nanay topka küllüm, nanay nanay esmer yarimsin nanay, nanay nanay kendi canımsın nanay. Ben Tarık Kara, 35 yaşındayım. Sivas Gürün Güneş Köyü'nde hayvancılık, çiftçilik, çobanlık yapıyorum. Hayatımı bu şekilde idame ettiriyorum. Kendi koyunumuz, kendi sürümüz. Küçükbaş hayvanla uğraşıyoruz ekseriyet. Bu sürü bize atadan, dededen kaldı. Meslek olarak da bize atadan, dededen kaldı. Yani bildiğim 7. kuşağı. Onlardan bize bayrak yarışı gibi kaldı. Biz onlardan bayrağı aldık, devam ettiriyor. Bizden sonrakiler de devam ettirir, ettirmez. Artık onu da Allah bilir, kendileri bilir. Tabii nasip, kısmet. Geçimimiz hayvancılık üzerine işte. Ne yaşadıysak, ne gördüysek, ne kazandıysak, ne yediysek, ne içtiysek hep bu hayvanı sırtından yedik, içtik. Allah'a çok şükür kimseye bizi muhtaç etmedi. Kimseye el açtırmadı. Binlerce şükür yani. Kendi işimiz, kendi yağımızda kavrulup gidiyor. Tarık, itlerin yanına koydur itlerin. Çobanlık sürecinde de işte mevsimine göre değişiyor. Bir bakıyorsun sabah gidip akşam geliyor. Bir bakıyorsun akşam gidip sabah geliyor. İşte ilkbaharda koyunlar kuzladıktan sonra ortalık azıcık yeşermeye başladıktan sonra sabah çıkar, akşam gün batımında eve gelir. Havalar ısınmaya başladıktan sonra da Haziran gibi falan işte akşamları dışarıya çıkar. Sabahları eve gelir. Sıcakta hayvanlar otlamaz çünkü. Eylül-Ekim gibi de işte tekrar gündüz mesaisine başlarız. Akşam mesaisi biter. Sabah gider, akşam gelirik. Ta ki işte kar yağana kadar, kar iyice kapatana kadar. Biz hani öyle az bir karda pek aldırış etmek, koyunlarımızı yayarık. Mevsim burada biraz kış çetin geçtiği için ne yayarsak o kar derik. İçeride yediği zaman o günü zarardan sayarık. Hani belli bir süre. Dediğim gibi işte ta ki bahara kadar işte Nisan, Mayıs'a kadar içeride yer koyunlar. Yani şu an bugün yani bu saatlerde, bu zamanda, bu mevsimde işte akşam abim bazen bırakır. Ben uykusuz olursam ben biraz yatarım, geç çıkarım. Yoksa işte akşam saat 5, 5.30, 4.30 havanın serinliğine göre, durumuna göre bırakırız hayvanları, koyunları. Saat 9-10'a kadar yayılır. Sonra koyunlar biraz istirahat eder. Biz de çayımızı içerik, yemeğimizi yerik. 1-2 saat öyle dinlendikten sonra tekrar koyunları örüme kaldırırız. Orada da 1-2 saat örüm yayarız. İşte koyunun doymasına göre yani. Koyunun keyfi bilir. Koyun bakarsın iştahlı olur, yayılır. Zaten çobanın neşesi nedir? Koyun iyi yayılırsa çobandan iyisi yoktur. O gün o çok neşeli olur. Koyun iyi yayılmazsa da pek morali olmaz. Çünkü çoban koyunun karnını doymadan kendi karnını doyuramaz. İçi rahat etmez. Şimdi koyun dağa gidecek. Benim küçük kardeşim götürecek. Sabah saat
8.30, 9, 9.30 arası da geri köye gelecek. Yani geceyi kırda geçirecek dağlarda. Ya bak! Bak hala bak! Gece hayvancılığı böyle işte. Karanlık bastıktan sonra her şeyi göremezsin. Göz gözü görmez oluyor. Abimden koyunu devraldım. Akşam saatlerinde. Yaklaşık bir 3-4 saat kadar koyunu yaydık. Şimdi onlar istirahate geçti. Ben de karnımı doyuracağım, çayımı içeceğim, yemeğimi yiyeceğim. Onun için buraya eşeğimizi çözüyor. Ataşımızı yakıp çayımızı demleyip kara çaydanlıkta, isli çaydanlıkta çay içecek. Bunun tadını bilen tabii ki bilir. Heybelerimizi indirek. Tabii ki bunların olabilmesi için de koyunumuzun yatması lazım. Koyunlar yattı, karınları doydu, keyifleri yerinde. Bunların keyfi yerinde, karınları doydu. Şimdi ben de karnımı doyurup tekrardan kaldıracağım. Bir parça çürük keven bulursam ateş yakmam kolay olacak. Keven olunca ateş tez tutuşuyor. Odunlar çabuk tutuşuyor. Onun için keven iyi oluyor. Bunlar da eski evlerimizin döşemesi delilerdi. Evler yıkıldı gayrı, hep betona dönünce bunlar da artık odun olarak daha da yakıyor. Ardıç, eski ardıçlardan. Kim bilir kaç kişinin yemeği var bunlarda. Devir döndü geldi, artık biz de yakar olduk. Belki bizden sonraki nesil de bizim evleri vurup yıkacak ama bilmiyorum, şimdiki devir böyle gidiyor. Aynı seviyeye kurmak lazım işte. Tek matematiği yok. Çaydanlık üstünde dengede duracak.
Yemeğimizi yedik. Çayımızı içiyor. Gerçekten şu çay yani tadını bilen bilir. Bak böyle etrafına böyle kül bulaşacak, toz bulaşacak bardağın. Böyle közde ateşte ekmek kurulacaksın, onu türeceksin, yiyeceksin. Şu demlik var ya şu demlik. Gerçekten bunun çayının tadını hiçbir şey vermez dünyada. Zaten bizim işimizin en güzel yanı çay. Yani bunu içmesek herhalde bir iş yapamak, çobancılık yapamak. Daha da çoban ne yapacak? İşte çay demler, ekmek yer, karnını doyurur. Koyununu yayar, kuzusunu yayar. Daha da bir sen, bir Allah, bir de sürü. Başka kimse yok. İşte artık teknoloji gelişti, biraz telefonla falan konuşuyor ama sonuçta yine de yalnızsın yani. Kimi ıslık çalar, kimisi işte türkü yazar, kimisi de türkü söyler benim gibi. İşte ben de böyle bazen arada türküler söylemeye çalışıyorum naçizane. Türküyü söylerken gerçekten kendimi daha güzel hissediyorum. Daha güzel ifade ettiğimi düşünüyorum. İçimden gelerek söylüyorum. Hani birileri beğensin diye değil aslında. Ben içimden geldiği için söylüyorum. Öyle olunca da daha güzel oluyor. Öyle daha çok beğeniliyor. Çünkü herkes kendinden bir şey buluyor. Öyle olduğu zaman. Zaten şarkıda olsun, türküde olsun, her neyde olursa olsun içinde duygu varsa, bir şeyleri ifade ediyorsa o her zaman güzeldir. Sizden olur. Yani duygulu olan şey sizden olur. Sizin içinizden olur. Öyle türkülerimi falan söylüyorum. Güzel oluyor. Kimisi derdini yazıyor, kimisi derdini ağlıyor. Kimi de dertleriyle işte baş başa kaldığında açıp dinleyince belki biraz ağlıyor, belki biraz hüzünleniyor. Rahatlıyor. Kimisi belki bana kızıyordur, bu böyle dertli dertli söylüyor, bizi üzüyor diye. Onların da affına sığınıyorum, yapacak bir şey yok. Öyle arada bir asılıyor, söylüyor işte. Ne bileyim. Aman öksüz olan da der ki bülbüller ötmez. Aman nazlı yarım hayalı da karşımdan gitmez. Aman aman. Sinem cerrah cerrah olmuş da melhem kar etmez. 100.000 tabip gelse yaramı sarmaz aman. Aman aman. Aman oy oy oy. Sinem cerrah cerrah olmuş da melhem kar etmez. 100.000 tabip gelse yaramı sarmaz aman. Aman aman. Aman oy oy oy. Artık yedik içtik. Gözden düştük. Koyunlar acıktı. Biz karnımız doydu. Şimdi kalkacak, örüm yayacak. Örümü yapıp ondan sonra da tekrar yatacak. Hadi bismillah diyek bakalım, şu ateşi da şöyle çevirek başlarına. Zaten otsuz bir yerde yaktığımız için sıkıntı olmaz. Artık geceler soğuk oluyor, battaniye de getiriyor. Yoksa geceler üşüyor. Vazgeçilmezimiz, geçemiz.
Kimisi kepenekler, kimisi keçedeniz. Keçedi. Bunun uykusu da bir tatlı olur, bir başka olur yani öyle. Bilmem nedendir. Az uyuduğumuz için mi? Ya da yorulduğumuz için mi? Keçenin uykusu çok tatlı olur. Evet, koyunların artık örüm vakti geldi. Hadi kalkın bakalım. Kış 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 kış. Oh! Gurbet elde bir hal geldi başıma, geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir. Evet, geldik bir gecenin daha sonuna. Örümümüzü yaydık. Oyunlar doydu. Oyunların da bizim de istirahat vaktimiz saat 2-2.30 civarında. Fıstık. Fıstık. Gel. Bu da bizim fıstık. Bağcak koyunu. Buna biraz arpa veriyorum ki her gün yanıma gelsin diye. Benim yol arkadaşım. Alarm sistemim. Güvenliğim, her şeyim bu benim. Sürünün can güvenliği belli ki buna emanet. Şimdi buna bağcak atacağım. Bağcak
koyunlar için alarm sistemi. Bir ucunu böyle koyunun boynuna, bir ucunu da kolumuza bağladığımız zaman koyunlar ola ki uyuduğumuz zaman kalkar giderse bu koyun bu ipi çekiyor, işte çoban uyandırıyor. Çekince uyanmasa gelip dekmeyle uyandırıyor, depikliyor keçeyi. Değil mi fıstığım? Bunu attığımız zaman rahatça, gönül rahatlığından yatabiliyor. Allah'tan bir mani keder olmazsa bu bize kaldırıyor, değil mi fıstık? Hadi yat fıstığım, biz de yatalım. Hadi. Hadi git. Bu işler böyle işte. Evet, kalktık, koyunumuz da gidiyor. Sabah oldu. Güne başlıyor artık. Oho!
Sabahı seri günden ileri ben kimi sevmişim senden ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri, ileri, candan ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri, ileri, candan ileri. Bizim bu yörede kangal koyun oluyor. Sivaslıyız, kangal. Köpeğimiz de kangal, koyunumuz da kangal. Sivaslıyız yani başka ırklarda beslemeye heves etmiyor. Biz buna heves etmişik. Yani koyunculuk değişik bir duygudur yani. Bu koyunculuğu yapan insanlar hastalık gibidir. Bağımlılık yapar. 50 sene de geçse, 100 sene de geçse o koyun o adamın burnunda tüter. Çok tanıdığım var mesela. Ya o günleri çok özlüyorum işte dağda koyunla gezmeyi, dağda yatmayı, dağda çay içmeyi, o kara çaydanlıkta, isli çaydanlıkta çay içmeyi, ekmek kurutup pendirine dürmeyi özleyen çok yani. Tabii insan neyi görürse onu özlüyor. Çocukluğunda, gençliğinde onu görmüş. Onu özlüyor. İşte biz de kangal koyun besliyor. Etraf illere damızlık veriyor. Koç, koçluk işte dişi toklu, dişi koyun damızlık olarak. Çobancılıkta zor olan ne işte? Yalnızlık var. Dağdasın. Ha bir yerden düşünürsen yalnızlık iyidir. Kafanı dinlersin. Bir yerden de bakarsan insan fıtratına aykırı bir şey. Soğuk olursa biraz zor olur işte. Sıcak olursa zor olur. Tabii ki bunlar her meslekte olduğu gibi dediğim gibi işte böyle ufak tefek sorunlar. Ha işi bilirsen bu işte pişmişsen çobancılık zor bir şey. Zor bir meslek değil. Ama işi bilmiyorsan zor yani. Çünkü koyunları durduraman, koyunun karnı nerede bilemen, hastalığını bilemen, inne yapmayı bilemen, koyunun ne derdi var anlayamam yani. İşte biraz da koyunun dilinden anlamak lazım. Hayvanın dilinden anlamak lazım. Pek bir sosyal aktiviten olmaz. Öyle hani derler ya koyun olan düğününde oynayamaz, cenazede ağlayamaz diye. Biraz öyle çünkü canlı hayvan sürekli bakım ister. Şikayetçi değilik, alışmıştık. Bunu görmüşsük, bunu bilmişsik. Allah'a çok şükür. Allah'ım bundan geri koymasın inşallah. Şimdi çıtırda tutturum.
Dağlarda ne yapıyorum işte? Bazen türkü söylüyorum. Bazen müzik dinliyorum. Bazen akşam olur yıldızlara bakarım. Gökyüzüne bakarım. Böyle yıldızlara bakınca çok acayip şeyler hissederim. Ya derim acaba oralarda bir şeyler var mı? Yani orayı görünce hani böyle uçsuz, bucaksız, insanın aklı, hafsalası almıyor. Ya orayı görünce de böyle biraz acizliğimizi hissederim yani. İnsan onu derim ne kadar aciz. Hani şuradan şu yıldızın ne işe yaradığını, ne var içinde bilmiyor. Ama hep dünyanın efendisi benim sanıyor. Orada bir acizlik hissederim. Bazen de işte dediğim gibi türkü mürkü söylerim. Arkadaşlarla telefonda konuşur. Artık teknoloji gelişti hani öyle sade dağda gidip gelmiyor. Yani zaten en kızdığım noktadan birisi de şu. Dizilerde, filmlerde hep böyle kepenek, keçe dalında çobanın. Hiç dünyadan haberi yok. Hayvanların başında eps eps eps. Böyle bir çobanlık yok yani. Artık çobanlar da modern bir hayat yaşayabiliyor. Telefonu elinde, power'ı cebinde, interneti cebinde, her şey yani istediği her şeye artık ulaşabiliyor. Herkesin Allah'a çok şükür arabası var. Yeri var, yurdu var, imkanları var. Ha, tabii ki şehirdeki kapıdan çıkıyor bakkala. Biz de yarım saatlik yola gidip bakkala gidiyor yani. Gitmek istedikten sonra, imkan olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Köyde aile hayatı güzel. Yani aile olduğunu hisseder köyde. Çünkü bir iş yaparken illaki çoluk çocuk hepsi işin ucundan tutar. Benim mesela küçük çocuklar var. Abimin çocukları var. İşte yürümeye başladıktan sonra o koyunun peşinde onlar da dolanır. Ya önünde durur. Gelir hiçbir şey olmazsa koyunları kovalar. Ahırda dolanır. Bir şekilde bu aile işletmesi yani. Aile olmadıktan sonra bu işler yürümez. Yani ailenin her bireyi buna emek verir. Bunun üstünde emeği olur. Kızı, oğlanı, karısı, kızı hiç fark etmez yani. Herkesin bir emeği vardır. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Yani köy hayatında çocuklar tabii ki daha güzel, daha özgür. Kapıya çıkıp tozuna, toprağına, çamurla, hayvanla, eşeğiyle, köpeğiyle uğraşabiliyor. Ama şehirde öyle bir şey yok. Hep dört duvar arasında. Bir parka çıkarsa çıkıyor. Parka çıkınca da aman aman bir şey mi olacak? Aman aman biri mi alacak? Aman aman biri mi görecek? Biri mi kaçıracak? Sıkıntılar oluyor ama köyde öyle bir şey yok. Saldım çayıra, Mevlam gayrı hesabı. Kendi kendine büyüyor çocuklar. Tozuna, toprağına oynayarak. Aslında hayatı öğrenerek büyüyor yani köyde. En çok aklımda kalan olay şeydi. Ben bu işe işte okulu yeni bıraktım. Bu ara okulu bırakırken de bayağı maceralı bıraktım. Babam beni okumaya saldı. Babam yani okumam için bütün imkanları sağladı. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Ama yani okumaya hevesim yoktu. Koyunculuğa işte, çobancılığa hevesim vardı. Çünkü bunu görmüş. Gözlüyordum. Niğde'de okuyordum. Oranın kelekleri, çanları meşhur. Gelirken okuldan çıktım. Güzel bayağı bir kelek çan aldım. Geldim babama. Babam dedi ki oğlum karne nerede? Dedim baba aha karne bu. İyi oğlum sen bilin dedi. Meslek hazır. Daha orada. Da vardı orada. Hadi götür güle güle tak koyunlarına dedi. Öyle geldim. İşte o ilk yıllardaydı. O zamana kadar hiç kurt görmediydi. Yani görsem de yalnız yaymıyordu. Bahar ayıydı. Abim işte kuzlamış koyunları falan götürüyor. Ben de tokluları, kısırları götürüyorum. O zaman işte hevesli çocukluk da var. Cahillik de var. Akşam karanlık basana kadar toklu yayıyorum. Koyun yayıyorum ki hani işte iyi olsun diye biraz. O gün de bayağı bir geç kaldım. Bir tane de toklu vardı böyle biraz hafiften kafayı sıyırmıştı. Deli olmuştu böyle. Hani koyunla sürüyle gidip geliyordu ama biraz böyle arkada kalıyordu. Bazen işte sapıtıyordu. Akşam eve doğru gidiyorum. Tam köye yaklaştım. O zamana kadar toklunun arka ürktü. Elektrik falan da yok. Arkaya doğru koştum. Baktım bir tane toklu oradan ayrıldı gitti böyle. Ha bir şey de bilmiyorum yani öyle. Tam çobancılığı da pek bildiğim bir şey de yok. Yalandan necik bağırdım ama hiç şey yapmadı. Eve geldik. Babam dedi işte abim falan dedi. Nerede kaldı diyorum. Hani bu saate kalır mı? Ne iş gördün falan. Dedim valla bir tane tohlu dedim sürüden ayrıldı gitti dedim.
Babam dedi ki ha dedi desene kurda verdin. Yoksa dedi tohlu ayrılır gider mi? Ya yok kurt murt değildir falan desene yok o kurttur dedi hadi. Hayırlı olsun ilk kurduna verdin falan dedi. Sonra sabah baktı ki kurt hep yemiş hiç yani sadece kan kalmış yani hiçbir şey kalmamış. Postunu bile götürmüşlerdi. İlk kurduna tanışmam orada olduydu. Hani kendini görmedim ama ayak seslerini o koyunu götürüşünü gördüm yani. Böyle karanlığın içinde beyaz bir şey böyle birden fışt kaydı. Tabii kurt nasibini yer illaki. Arabası olan kazayı mal olan da kurdu görür derler. Bu dağların eşkıyası da kurtlar yapacak bir şey yok. Yani sosyal medya işiyle de bayağıdır uğraşıyorum. Hani Facebook üzerinden uğraşıyordum. Sonra YouTube'a yöneldim. Sonra Instagram, TikTok derken işte böyle türküleri çekip videolar atıyordum. İnternet işte sosyal medyalara. Orada bir yönetmen, TRT'de belgesel çeken bir yönetmen abimiz beni görmüştü. O geldi burada bir belgesel çektik. Sonra TRT'de dizi var. Gönül Dağı dizisi. Onun yapımcısı gördü. Orada türkü söyledim. Baktım bir anda internette her yerde beni paylaşmışlar. Tabii o zaman da çok mutlu oluyor insan öyle. Yani yaptığın emeklerin karşılığını görünce mutlu oluyor. Ben yaklaşık 10-15 yıldır böyle internete video atarım. Türkü söylerim. Böyle olması tabii insanın hoşuna gidiyor. Güzel oluyor. Yeni insanlar tanıyor. Yeni insanlar seni tanıyor. Senin tanımadığın insan en güzel de ne biliyor musun? Senin tanımadığın insanlar senden bahsederken bizim diye bahsediyor. Bizim çoban, bizim Tarık, bizim türkücü. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü tanımadığın insan sana biz diyorsa yani kendinden görüyorsa ya bundan daha büyük bir mutluluk yok. Sana dua ediyorsa, sana güzel dilekler sunabiliyorsa ya bundan daha güzel, daha kazançlı bir şey yoktur benim için hayatta. Para pul önemli değil. Para pul herkes bir şekilde karnını doyurur ama insanların seni sevmesi yani anlatılamaz bir duygu yani. Ne desem az. Allah hepsinden razı olsun. İşleri güçleri rast gelsin. Yok hayır olmuyor. İsterim ki herkesin bir köyü olsun. Herkes bir çoluğunu çocuğunu alsın, bir köye gelsin. O toprakla, o hayvanlarla iç içe bir yaşasın isterim yani. Çünkü insan doğadan ayrılırsa insanlıktan çıkıyor. İnsanlığını bilmiyor yani. O toprağı koklaması lazım bir çocuğun. O toprakta, tozda, toprakta oynaması lazım. Elini çamura batırması lazım. Bir hayvana dokunması lazım her şeyden önce. Bir hayvan sevgisini öğrenmesi lazım.
Hayvanların nasıl yaşadığını görmesi lazım. Ya şu an bakıyorum çoğu ineğin yavrusu buzağı mı sıpa mı onu bilmiyor yani. Böyle bir devire geldik. Bence çok üzücü bir olay. Bilhassa Anadolu'ya yakışmayacak bir şey. Hani herkesin bir köyü olsa çok güzel olur. En azından köy olmasa bile ya bir köyün yanından geçerken bir saat durup çoluğuna çocuğuna göstermesi lazım. Bir tarlanın içinde bir çocuğu şöyle bırakıp da o tozuna toprağına bir oynatması lazım. İnsan her şeyi unutabilir. Yaşadığını, yediğini, içtiğini. Ama o toprağla oynamak, o çocuğun ilk toprağla tanışması, hayvanla görüşmesi, bir hayvana dokunması o çocuk ömür boyu unutamaz. Ondan aldığı sevgiyi, ondan gördüğü duyguyu yani unutamaz insan. Yani demem o ki köyde yaşamıyorlarsa bile köye mutlaka gelsinler. Köyleri mutlaka görsünler. Herkesin köyü olmayabilir ama herkesin gidecek bir köyü vardır yani. Çalı davulları çaydan aşağı aman mezarımı kazın bre dostlar belden aşağı mezarımı kazın bre dostlar belden aşağı suyunu da dökün boydan aşağı aman aman ölüm zalim ölüm 3 gün ara ver al başımdan bu sevdayı götür yara ver Selanik içimde selam okunur aman Sena'nın sedası bre dostlar
cana dokunur. Selanın sedası bre dostlar, cana dokunur.